Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Artık bu girişi son kez duyuyorsunuz. Çünkü Berlin'de 16 Pro Max ile beraber artık kanalın gidişatı da tamamen değişmiş durumda. Çünkü Teknopro TR'ye veda ediyoruz. Artık yoluma kendi ismimle devam edeceğim. Ve Ozan Şaşmaz olarak Avrupa'da 16 Pro Max'in ilk Türkçe kutu açılışıyla beraberiz. Açıkçası şu anda bu operasyonu tek başına gerçekleştiren tek kanal olduk diyebilirim. Bu noktada destekleriniz benim için çok önemli. Ve videoyu kapattıktan sonra 16 Pro Max'i canlı kullanmaya başlayacağım. Kendi cihazım olan 15 Pro'dan direkt olarak 16 Pro Max'e geçeceğim. Ve 2 hafta boyunca ana telefonum olarak kullandıktan sonra bu cihazın Türkiye'deki en detaylı incelemesini yapacağım. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer yaptıysanız gelin kutu açılımına geçelim. Açıkçası 16 Pro Max'i almak için gerçekten çok bekledim. 13 Eylül'de ön siparişini vermişken 20 Eylül yani bugün teslim aldım. Berlin'de Apple'ın Rosenthaler mağazasında bir gibi sıraya girdim. 2.30'da randevum vardı ve 1.5 saatlik bekleyişin ardından 16 Pro Max elime ulaştı. Bendeki model çöl titanyumu ve 512 GB olan versiyonu. İlk olarak kutu tasarımına baktığımızda ön tarafta kabartmalı bir yapıyla karşılaşıyoruz. Alt kısımda gold renkli bir Apple logosu, yan tarafta iPhone yazımız, üst tarafta yine Apple logosunu ve yine iPhone yazısını görüyoruz. Arka kısma baktığımızda burada 2 adet güvenlik bandını görebiliyoruz ve kutunun orta bölümünde de 16 Pro Max 4 titanyum 512 GB olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi en güzel kısım, yani kutumuzu açmaya başlayalım. Şimdi kutumuzu kaldırdığımızda ilk olarak çöl titanyumu 16 Pro Max önümüze çıkıyor. Açıkçası ilk izlenim açısından rengin oldukça hoş ve çok farklı durduğunu söyleyebilirim. Gold ile titanyum arasında bir renk konumlandırılmış. En merak edilen kamera butonunu da burada görüyoruz. Ve kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Açıkçası kutunun iç tasarımı da değişmiş. Burada kablomuzu görüyoruz. Fakat burada aynen M4 işlemcili iPad Pro'larda olduğu gibi örgü bir kabloya yer verilmiş. Kabloyu bir açalım. Type-C'den Type-C'ye bir kabloyu burada görüyoruz. Bunun dışında sim açma iğnemiz, yeni Type-C şarj kablomuz dışında artık içinden Apple sticker'ı çıkan zarfımız da kalkmış durumda. Evet, okumadığımız kitapçıklar. İçerisinde sadece kullanım kılavuzunu görüyoruz. Bunun dışında kutu içeriği bu kadar. Yani özetle Type-C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu haricinde kutudan çok bir şey çıkmıyor. Şimdi asıl en önemli kısım, yani 16 Pro Max'in jelatinini kaldıralım. Açıkçası gerçekten büyük bir telefonla beraberiz. Fakat buna rağmen ağır bir cihaz olduğunu söyleyemem. Evet, şimdi 16 Pro Max'i ilk kez çalıştıralım. Bu video kutu açılımı olduğu için çok fazla teknik detaydan bahsetmeyeceğim. Evet, ilk olarak ekrandan başlayalım. Şimdi kurulumu yaparken anlatmaya başlayayım. Aslında 15 Pro Max ile boyutlar hemen hemen aynı. Fakat çerçeveler çok ciddi anlamda incelmiş durumda. Gördüğünüz gibi kenar çerçeveleri yok denecek kadar az. Bu sayede 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşıyoruz. Ve an itibariyle de en büyük ekrana sahip amiral gemisi diyebilirim. Yani haliyle dünyanın en büyük telefonlarından biriyle karşılaşıyoruz. İlk izlenimde özellikle tasarımdan bahsetmem gerekirse açıkçası 15 Pro'ya göre elde tutuş hissiyatı daha iyi. Çünkü buradaki titanyum malzeme biraz daha değişmiş durumda. Artık daha az parmak izi bırakan fakat parlak bir yapıya sahip. 15 Pro ile gelen Action buton, eylem düğmesi devam ediyor. Evet, en önemli kısım kamera denetim tuşunu görüyoruz. Buradaki tuşu sürdür diyerek ayarlayalım. Sürdür. iPhone'a hoş geldiniz. Ve 16 Pro Max karşımızda. İlk olarak hemen kamerayı açalım. Açıkçası tuşun hissiyatı aynen iPhone SE 8 gibi cihazlardaki Haptic Touch'ın aynısı. Yani dokunmaya basınca bağlı çalışıyor diyebilirim. Kameralar arasında geçerken dokunmatik bir şekilde çalışıyor ve tuşa bastığımız zaman fotoğrafı çekebiliyoruz. Tuşun kullanımı oldukça kolay ve pratik diyebilirim. Tam da yatay çekimler için oldukça iyi bir konumda. Kameradaki en önemli değişimlerden biri, burada 4K'ya aldığımız zaman sadece 60 FPS değil,
120 FPS desteği de geldi. 120 FPS özellikle profesyonel çekimlerde ciddi anlamda işimize yarayacak bir özellik. Kamera geçişleri gayet pürüzsüz. Burada hem ana kamerayı hem de telefoto kamerasını kullanabiliyoruz. 120 FPS'te kamera kısıtlaması yapmaması da önemli bir artı. Ve kamera tarafındaki en önemli geliştirmelerden biri sadece artık ana kamera değil, ultra geniş açı kameramızda 48 megapiksel. Yani bu sayede ultra geniş açıyı kullandığımızda ana kamerayla oluşan kalite farkı ve özellikle gece çekimlerinde ultra geniş açıda yaşadığımız grenlenmeler 16 Pro Max'te tamamen kalkmış durumda. Gördüğünüz gibi ultra genişle ana kamera arasında geçtiğimde herhangi bir kalite farkını göremiyoruz. Bu bence kamera tarafında 4K 120 FPS kadar iyi bir geliştirme. Yani bu sayede kameralar arasında kalite farkı sıfıra inmiş durumda. Çünkü bunun sebebi de buradaki A18 Pro yongası. A18 Pro şu anda dünyadaki en gelişmiş mobil işlemci diyebilirim. Geekbench'te, Antutu'da, 3D Mark'ta performans testlerini alt üst edecek bir işlemci. 3 nanometrelik bu işlemcimiz 6 çekirdekli yeni yapay zeka destekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine sistemine sahip. Açıkçası performans anlamında görüp görebileceğiniz en hızlı, en performanslı telefon. Zaten menüde uygulama açılışları muazzam seviyede. Dokunduğumuz anda bütün uygulamaları anında girebiliyoruz. Tabii ki burada 8 GB RAM'in artısı da var. Açıkçası genel olarak baktığımda 6.9 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz. Açıkçası kağıt üstünde ağır bir cihaz gibi dursa da elinize aldığınızda kesinlikle ağır hissettirmiyor. Burada baktığım zaman ağırlık ciddi anlamda kasaya orantılı dağıtılmış. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda elimizi yoracak bir telefon değil. Ve ekranın bu kadar büyümesine rağmen tek elle kullanım kolaylığında 16 Pro Max'e göre çok bir dezavantajı yok. Bunun sebebi tabii ki iyileşen ekran kasa oranı ile beraber kasanın boyutunun artmasına çok da gerek kalmamış. Bu da önemli artılardan ve çöl titanyumu hakikaten muazzam gözüküyor. Ve sadece kamera, ekran boyutu ve kasa yapısı olarak değil, batarya anlamında da şu ana kadar çıkmış en iyi iPhone. 4685 mAh'lik batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. MagSafe ile beraber de kablosuz şarj olarak 25 Watt'lık bir desteğimiz bulunuyor. Açıkçası batarya anlamında gündelik bir kullanımda ortalama 10 saati yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bütün testleri çok detaylı bir şekilde yapacağım. O yüzden inceleme videosunu kaçırmayın derim. Evet dostlar, sizlerle beraber 16 Pro Max'in kutu açılımını yaptık ve öne çıkan özelliklerinden bahsettim. Açıkçası bu video bizim için çok değerli. Çünkü hem kanalın dönüşümü hem de 16 Pro Max'i dünya ile aynı anda incelemek gerçekten özel ve bu video kutu açılımı olduğu için çok fazla detaya girmedim. 16 Pro Max'in incelemesi gerçekten çok sağlam olacak. Kamera testleri, performans kıyaslamaları, 14 Pro ve 15 Pro'ya oranla farklar, bütün detaylardan bahsedeceğim. Ve videoyu kapattıktan sonra 15 Pro'dan direkt olarak 16 Pro Max'e geçeceğim. Ve 2 hafta boyunca ana telefonum olarak kullandıktan sonra bu cihazın Türkiye'deki en detaylı incelemesini yapacağım. O videoyu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve incelemede merak ettiklerinizi, ayrıyeten değinmemi istediğiniz bir konu varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Peki siz 16 Pro Max'i nasıl buldunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.